Yürü. Yürü. Gel. Geç. Şunu sağladın mı? Ha? Sağ ol. Ben de gelir sağ olun. Ben de gelir. Hayır, orada getirdin mi diyor. He. Bak. Ve tohumunu yapmadı, hala bekleniyor bakalım. Gel. Hadi gir. Yürü. Yürü. Gir. Tanası böğürmeye başladı, annesinden süt bekliyor. Gel, gel. Gel. İçiyor mu? Gel. Gel. Bak buraya gelir. Güzel. Evet, uyumaz doğru. Ha, ne bunlar da istiyor bak. Alışsalar onlar böyle. İneklerin sabah sağım yenileme işlemleri bitti. Alt temizliğine başladık arkadaşlar. Alt temizliğini bugün erken saatlerde başladık. Erkenden biz. Buzağların işlemleri de tamam. Şu konuda değinmek istiyorum arkadaşlar. Sürekli sorulan soru. Besi çiftliği mi, süt çiftliği mi? Avantajları ve dezavantajları, kârı, iş olanakları, yani hangisi daha kolay, daha zor, hepsine değinelim. Çünkü bu konu hakkında çok soru geliyor. Herkes kısa yoldan, yani kolay yoldan para kazanmak istiyor. Bu yüzden de üretim zor geliyor insanlara, yani üretim yapmak, buzağlarla uğraşmak, hastalık oranları, sağlık oranları, süt hayvancılığındaki sorunlar biraz daha insanlarla uğraştırmayı zorlaştırıyor. Bu yüzden de üretimden çok besi çiftlikleri daha popüler hale geliyor.
daha çok ilgi çekiyor. Kazanç halinde ise yurt dışından getirenler var. Angus getiriyorlar işletmelerine. Diğer bir taraftan kendi yurt içinde alınan besilik danalar oluyor. Besi çiftliğinde arkadaşlar, besi çiftliği benim görüşüm, ilk işe başlayacak arkadaşlar için söylüyorum bunu. Yeni ilk defa başlayacak arkadaşlar için söylüyorum. Üretim amaçlı başlamak daha avantajlı olduğunu düşünüyorum. Sebebine gelecek olursak eğer, süt ve buzağı üretmek, sen zaten besilik danayı üretmiş oluyorsun arkadaş. Sen zaten anadan doğan danamızı üretmiş oluyorsun. Üretim bu yüzden biraz daha avantajlı görüyorum. Ama büyük işletmeler, orta ölçekli işletmeler kuracak arkadaşlar, mesela 50 başlık besilik yer yapacağım diyen arkadaşlar hesaplı başlayıp karlı devam edebilir. Nasıl? Uygun yollu, verimli simentaldir, şaroledir. Bunun gibi verimli angustur. Verimli hayvanlarla başlayıp daha sonrasında da yine satarken kesim zamanlarının, yani kesim fiyatlarının tam aşağı yukarı olduğu zamanlarda o fiyat aralığını denk getirip uygun zamanda alıp uygun zamanda kestirirse beside de para kazanabilir. Besideki kolay yön şudur: danayı alırsın, 8-10 ay beslersin, 8-10 ayda kesime getirirsin, düzenli ilacını, iğnesini, rasyonunu ayarlarsın, kesime hazır hale getirir, dananı kestirirsin, paranı alırsın vadeli vermeden. Bunun dışında benim görüşüm, örnek veriyorum, 20 tane dişi düve alıp, bu gebe düve olabilir, boğaltı düve olabilir, bunlardan alıp içine güzel kaliteli bir şarole, simental, angus, limuzin gibi kombine ırklardan, etçil ırklardan boğalar katıp güzel buzağlar elde ederse 20 yavrudan, yani 20 yavru alamazsın, belki 18-17 alırsın tabi de 2 ay sonra zaten 100.000 lira ediyor arkadaşlar buzağlar, danalar şu anda. Oradan da hesabı siz çıkarın. Fakat üretim dediğim gibi emek isteyen, uğraş isteyen bir iştir. Yani süttür, sağımdır, annenin durumudur, buzağının durumudur. Bunlar önemli. Peki neden biz besi değil de şu anki mera hayvancılığı üzerinden devam ediyoruz? Ondan bahsedelim. Birincisi arkadaşlar, biz dededen, yani ben görmedim ama dedemden küçük baştan başladık. Sonradan babamgil büyükbaşa geçmiş. Fakat 3 hayvanla 5 hayvanla büyükbaşa geçmiş. Biz bu süreçte yaylaya zaten gidiyorduk. Yaylamız olduğu için, doğal ortam, mera hayvancılığı uygun olduğu için biz onunla başladık. Onunla devam ettik. Sonra bunun üzerine araştırmalar yapıp kendimizi geliştirmeye çalıştık. Peki geliştirme sürecinde yaptığımız hatalar neler? Önce ondan bahsedeyim. 1. Boğalık anlamında zayıf kaldık. Hala zayıfız. Bunu açıklık getirelim. Bu kimi zaman kendi hatalarımız, kimi zaman maddi imkanlar, kimi zaman tam randımanlı araştırma halinde olmamamız. Diğer bir taraftan hatalarımıza gelince bakım konusunda bir tık zayıfız arkadaşlar. Bakım dediğimizde buzağı ve ineklerin aşı, koruyucu aşıları olsun, parazit aşıları olsun, biz bunları zamanı gelince yapmıyoruz. Bunun sebebi ise sürü yönetimi takipsizliği. Yani sizin burada 30-40 hayvan var. Bunların hepsini tek tek takip edemezsiniz. Bunları dijital ortamda ayarlayıp takip etmesi daha kolay olur. Yani eksiklerimiz bunlar. Diğer bir taraftan ise
karımız, zararımız, avantajımız nelerdir? Onlardan bahsedelim. Biz bu süreçte arkadaşlar bu ahırı yaptırdık. Kademe kademe gittik. Daha öncelerden, ilk zamanlardan video çektiğimde arkadaşlar bilir. Kademe kademe gittik. Kurbanlıktan gittik. Kurbanlığı şu anda bitirdik. Dişiye tamamen yöneldik. Buzağı üretimin tek yönden daha avantajlı olacağını düşündük. Yaylada peynir, tereyağı kendi çapımızda ufak yaptık. Yapıyoruz. Devam ediyoruz. Bunların avantajlarını yaşadık. Ve halen kendimizi tam anlamıyla geliştirmiş sayılmayız tabii ki. Hala araştırmamız, öğrenmemiz gereken şeyler var. Bu süreçte benim gördüğüm 20 tane benim şu an doğum buzağım var. Belki 8-9 tane daha sağ salim inşallah doğacak. Doğduğunda bunun yarı oranında 9-10 tane erkek dana yakalayabilirsek biz onları sattığımızda, biz 1 yaşındayken satıyoruz, 12 aylıkken sattığımızda maddi anlamda güzel getiri sağlıyor. Peynir, tereyağı diğer taraftan ufak çaplı yapabilirsiniz. Kendi eşimize, dostumuza, akrabamıza veriyoruz biz. Onun dışında da dişi randımanı düşen, hastalanan, elverişsiz olan, yaşlanan hayvanlardan veriyoruz. Sezon sonunda tabii ki, sezon başında değil. Örnek verecek olursak buradaki hayvanımızın 4 memesi de kör oldu. Gebeliğini bekliyoruz. Gebelikten sonra biz bu hayvanı satacağız. Elverişsiz durumda. Bu da bize bir tabii ki zarar yönünde dönüyor. Bu genç hayvan normalde kullanmamız gereken hayvan. Fakat hani maddi olarak düşünürsek biz bunu sattığımızda belirli şeylerde kullanacağız. O şekilde anlatayım. Yani sadece biz üretim yaptığımızda erkek dana satacağız kapasitesiyle değil de dişi hayvanımızın kapasitesi dolduğunda da mecbur hayvan satmak zorunda kalıyorsun. Bunları da yapacağız. Zamanla kendimizi geliştirebildiğimiz kadar geliştireceğiz. Buzağı yeri yaptırdık mesela bu yılda. Bunları zamanla aşacağız inşallah. Dediğim gibi benim yönüm üretim amaçlı. Özellikle merası uygun olan arkadaşlar için söylüyorum. Merada etçil ırklardan yetiştirilmesi gereken besilik danalar, yavrular, buzağlar olduğunu düşünüyorum. Ortam önemli, konum önemli. Kalkıp da doğudaki bir arkadaşımız, izleyici arkadaşımız kalkıp da süt çiftliği kurmaya kalkarsa orada sütün değeri nedir bilmiyoruz. Batıdaki İstanbul, İzmir'deki arkadaşımız süt çiftliği kurmaya kalkarsa oradaki sütün değeri farklıdır. Etin değeri farklıdır. Bölgenin konumu da önemlidir bu konuda tabii ki arkadaşlar. Öncelikle bölgenize bakacaksınız. Yani meranız yok. Hani Angus örnek veriyorlar fakat Angus'tan örnek veriyorlar. Bunları da tabii işletmeleri gezin görün. Ona göre kararınızı verin. Bizi izleyenler de zaten takip edenler bilir. Burada görüyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bizim düşüncemiz üretimden yana, üretmedikçe, dışarıdan aldıkça, dışarı bağımlı oldukça hepimiz için zararlı yöntemleri, zararlı farklarını göreceğiz. Bu kendi ürettiğimiz bir danamız. Yine gösterelim. O olarak kullanacağız ama besilik olsa daha iyi olurdu. Diğer bir taraftan yani kendiniz ürettiğinizde de güzel oluyor arkadaşlar. Yurt dışından almanıza gerek yok yani. Bakın şarole melezi besilik danamız yani 10 numara dana. Üretimin dediğimiz gibi dezavantajları zorlayıcıdır. Tavuk içeride konuşmamıza müsaade etmedi. Dediğimiz gibi arkadaşlar üretim zordur. Ama verimlidir. Sütünden, etinden, yoğurdundan, peynirinden her şeyinden faydalanabilirsiniz. Besilik tek seferliktir. 8-10 ay sonra satarsınız. Baktınız piyasada maliyet toplayamadığınız an olur, sıkıştığınız an olur. Ona göre hareket edersiniz.
Bölgenizde hangisi uygunsa ona karar verin. Yani herkes mera hayvancılığı yapacak diye bir şey yok. Bugün İzmir'deki arkadaşımıza kalkıp da mera hayvancılığı yap diyemeyiz. Ankara'daki arkadaşımıza diyemeyiz. Yani yerleri müsaitse yaylaları, meraları, doğaları varsa doğuda bu durumlar daha uygun. Ye. Ne arkadaşlar? Heh. Bırak sen. Yeni elemanımız değil. Sen al. Hava kurudu bayağı. Kapıyı da açtım. Bağlayın. Bağla. Dur lan. Bu ne? Sen de bilirsin. Hava tankını da şey yapacaktık. O bir daha götürdük. O hava tankını yerinde bakalım. Nereye? Şuraya açar. Bu Bir daha, dışarı çıkınca olur oraya bakmak ben. bir daha inan açar mı şurada da? Anlaşılmıyor. Ben anlaşılmıyor. Yine akşam ettik arkadaşlar. Yavaş yavaş dükkanı kapatıyoruz diyebiliriz.
Yeminizi zamanınızı yiyin bakalım haydi. Kuruladığımız yere yatmışlar. Nasıl tatlı yaşıyor değil mi? Bunlar yemeği öğrenmiş ya. Şuna iyi bir şey. İşte Mehmet. Açılmaz mı o odun? Açılır diye şey ettiydim Odun açılmaz. yarılır da. Düşerse düşecek. Dur ters. Ters dur. İtler yürüyor. Vur Şu oradan, açacağım. oradan vur oradan git. Ha or. Kaşık yuttu herhalde. Olmuyor zaten ya. O küçük ya. Sen çak dediğim gibi. Çakınca daha kolay yarılır. Çak onu. Yok ya. Söğüt sert olur bak. Çok be bu iyi de. İyi de işte. Şey, Yarıldı o zaten. Nereden açıldı bir yerde. Kaç. şunların ortalarına vuruyorum demedi. Tanalar hopluyor. Yok. Şuraya atın. Şunlarda mı bakarsın? Şunlar yap. Her şuna bakar yaptığımız şey. Gün içerisinde inşallah doğumunu yapar. Bir başka doğumu yaklaşan ineğimiz burada. Şu anda 9 tane ineğimiz kaldı gebe. Diğerleri doğurdu. 10 tanesi doğumunu yaptı. 9 tane aldı.